İngilizce kelime hafızası. İngilizce kelimeleri unutmamak için ne yapmalısınız? YouTube'da çeşitli İngilizce kelime öğrenme videolarına göz attım. Çoğu insan kendisini İngilizce öğretmeni yerine koymuş görünüyor. Video başlıkları, İngilizce'de bilmeniz gereken 400 fiil, İngilizce'de bilmeniz gereken 150 sıfat, İngilizce konuşmak için mutlaka bilmeniz gereken 500 temel kelime gibi sürüp gidiyor. Videolarda genellikle kelimeler tek tek PowerPoint sunusu gibi sunuluyor. Her gelen sayfada İngilizce kelimenin yazılışını görürken, İngilizce kelimelerin orijinal telaffuzunu duyuyorsunuz ve eğitimci rolündeki kişi de kelimenin Türkçe karşılığını söylüyor. Bazen bir veya iki açıklayıcı cümle söyleyebiliyor veya ilave hiçbir şey söylemiyor. Videoda sonra bir başka kelime geliyor ve video sonuna kadar böyle akıp gidiyor. Anladığım kadarıyla İngilizce öğrenmek ve konuşmak isteyen milyonlarca kişi bu videoları izliyor. Sonuç ise hüsran. İngilizce öğrenmede hafıza gücü. İngilizce öğrenmek için bu videoları izleyenler zamanlarını boşa harcamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Çünkü izledikleri her şeyi ertesi gün, hatta 6-8 saat içinde unutmuş olacaklar. Ayrıca tek tek kelimelerin anlamını bilmek, onları diğerleriyle hızlı cümle haline getiremiyorsanız veya size hızla söylenen bir cümlede duyduğunuzda anlayamıyorsanız, birinci cümle ne demişti diye düşünürken, ard arda söylenen ikinci, üçüncü cümleleri kaçırıyorsanız ne anlamı var ki? Hafıza konusunu dünyada iyi bilen kişilerden biri olarak bu videoda İngilizce kelime hafızası ve İngilizce kelime öğrenme hafızası konularını basit örneklerle açıklamaya çalışacağım. Çünkü hafıza konusu hayatımızın pek çok anında bize lazım olduğu gibi herhangi bir dili öğrenmede de birincil etkendir. İnsanlar dil öğreniminde karşılaşılan zorluğun özellikle kelimelerin unutulmasında, cümle oluşturulurken kelimelerin hatırlanamamasında, gramerle birlikte kelimelerin telaffuzunda olduğunu düşünüyorlar. Gerekli motivasyonları olsa da kelimeleri ve grameri öğrenmeyi her zaman zor görüyorlar ve bu nedenle kelimeleri ve gramer öğrenmeyi önceliyorlar. Ama yine de olmuyor. Çünkü nasıl öğrenmeleri gerektiğini bilmiyorlar ve öğrendiklerini beyinlerine yapıştıracak olan önemli şeyler eksik kalıyor. Öyleyse İngilizce kelimeleri hafızamıza yerleştiren özelliklerin neler olduğuna bir bakalım. Toplumda genellikle yabancı bir dili yetişkinlerin daha zor öğreneceğine, çocukların ise kolayca öğrenebileceklerine dair bir inanç var. Hatta bazı insanlar bir dil öğrenme geni olduğuna ve 7-12 yaşlarından itibaren bu yeteneği kaybettiğimize inanıyorlar. Gerçekten de bir yabancı ülkeye gittiğinizde sizin yıllarca ter ve para döküp öğrenmeye çalıştığınız dili sokaktaki küçük bir çocuğun konuştuğunu duyunca bilmiyorum nasıl bir duygu yaşıyorsunuz. Muhtemelen parmak kadar çocuğun seviyesinde olmadığınız için kendinize kızıyorsunuz. Peki çocuğu kendinizle karşılaştırmak doğru mu? Hatta şöyle sorayım. Sizin yabancı bir dil öğrenmek için bir yılda ayırdığınız saat nerede? O ülke çocuğunun dil öğrenmek için verdiği ömür nerede? Çocuklarla hiç yarışmayın. Çocuklar sizi yener. Eğer onun 4 yaşına gelinceye kadar konuşmak için harcadığı gibi siz de yabancı dili öğrenmek için 15.000 saat harcamış olsaydınız bu karşılaştırma adil olabilirdi. 4 veya 5 yaşındaki bir çocukla veya çocuğunuzla birlikte 3 aylığına İspanya'ya gittiğinizi düşünün. Çocuğunuz ve siz birlikte özel bir kursa katılarak bu 3 ay içinde İspanyolca öğreneceksiniz diyelim. Yani ikiniz de eşitsiniz. Her ikiniz de yeni dili hiç bilmiyorsunuz ve bu yeni dili öğrenirken aynı süreci yaşayacaksınız. Yani o öğrenmek için 500 saat harcarsa siz de 500 saat harcayacaksınız. Ben size sonucun ne olacağını söyleyeyim. Siz bir yetişkin olarak bu yeni dili çocuktan daha hızlı öğrenirsiniz. Yetişkinlerin problemi dil öğrenememe değil, öğrendiklerini hafızalarında tutamamaktır. Yani İngilizce öğrenememek yetişkinler için bir hafıza problemidir. O halde çocukların dil öğrenmede yetişkinlerden daha iyi oldukları iddiasından vazgeçelim ve bir yetişkinin de yabancı bir dili ciddi bir seviyede öğrenebileceğine odaklanalım. Peki kelime öğrenme hafızası nedir? Beynimiz daha önce tanıdığı ses, koku ve görüntüleri yeniden algıladığında hemen hatırlama eğilimindedir. Mesela koronavirüs için aşı araştırmalarının yoğun konuşulduğu şu dönemde aşı kelimesini ele alalım. Her şeyi İngilizce kelime öğrenmeye bağlayacağım. Ama önce Türkçe bir kelime öğrenmeye odaklanalım. Aşı kelimesinin hafızaya yerleşmesine bir bakalım.
Hepimiz aşı olduk ve bu kelimenin ne anlama geldiğini hemen hatırlıyoruz. Peki bu kelimeyi nasıl öğrendik? Aşı kelimesini öğrenme sürecimiz çocukken hastalıklardan korunmak için aşı olmaya götürüldüğümüz hastane ile başladı. Hastanenin kokusunu aldınız önce ve sonra beyaz önlüklü bir doktor ve hemşire ile karşılaştınız. Sonrasında hemşirenin elinde sivri uçlu iğneyi gördünüz. Devamında iğnenin kolunuza batışının sebep olduğu korku, sonrasındaki acı ve belki onu takip eden hüngür hüngür ağlama. Peki bu süreçte ne oldu? Bu öğrenmede yaşadığımız sürecin her biri beynimizde ayrı bir noktayı uyardı. Beyindeki hastane kokusu, klinik görüntüsü, beyaz önlük, hemşire, doktor, sivri uçlu iğne, hemşirenin hiç acımayacak söylemi, korku, acı, ağlama vesaire. Bunların hiçbiri tek başına bir hafıza oluşturmuyor. Bunlar sadece uyarılar. Ancak bu uyarıların beynin farklı bölgelerinde oluşturduğu elektriksel ateşlemeler bir anda bu uyarıların oluştuğu beyin hücrelerini de birbirine bağladı. Yani bir ağ mekanizması oluştu. İşte hafıza denen şey bu ağ mekanizmasının ta kendisidir. Öğrenme sırasında beyinde aynı anda ne kadar çok bağ kurulursa işte o bilginin hafızaya yerleşmesi de o kadar sağlamdır. Şimdi hafıza oluşumu ile ilgili ünlü Hebbian teorisine bir göz atalım ve konumuza tekrar geri dönelim. Hafıza bağlantılardan ibarettir. Beyin sinyallerinin nöronlar arasındaki elektriklenme sonucu yanıp sönmesi ve nöronlar arasında bağlantılar oluşması Donald Hebb'in 1950'lerde ortaya attığı Hebbian teorisi veya yasası olarak bilinmektedir. Bu yasa şunu söylemektedir. Aynı anda ateşlenen nöronlar aynı anda birbirlerine de bağlanırlar. İngilizcesi Neurons that fire together, wire together. Hebb bu teorisiyle aşı örneğimizle ilgili olarak şunu söylüyor. Aradan yıllar geçse de tekrar aşı kelimesini duyduğunuzda veya bir gün çocuğunuzu aşıya götürmek için yola çıktığınızda beyninizdeki aşı bilgisinin yer aldığı tüm nöronlar bir uyarı merkezine dönüşüyor. Ve aşı bilgisine ait ne kadar alt bilgi varsa bu bilgilerin yerleştiği nöronlar arasında elektriklenmeler oluyor. Tabii bu bağlantıları oluşturan kablolar yani aksonlar yanıp sönmeye başlıyor. Bu aksiyon hastanenin kokusunu, hemşirenin hiç acımayacak şeklindeki söylemini, olaydaki tüm duyguları ve resimleri bir anda beyninizde zincirleme olarak harekete geçiriyor ve aynı acı, korku ve rahatsızlığı hissediyorsunuz. Özet olarak hafıza, nöronlar arasındaki ilişkileri öne çıkararak hatırlanması gereken konu veya kelimeyi birden resimleyerek size hatırlatıyor. Şimdi aşı anlamındaki İngilizce vaccine kelimesinin öğrenilmesine bir göz atalım. İngilizce vaccine kelimesinin aşı anlamına geldiğini videonun başında belirttiğim YouTube videolarında sunulduğu gibi kelimenin yazılışı, İngilizce söylenişi Vaccine. ve Türkçe karşılığının söylenmesi şeklinde öğrenmeye kalkarsanız işiniz çok zordur. Çünkü böyle bir öğrenme beyinde Türkçe aşı kelimesinin öğrenildiği gibi çoklu beyin hücrelerini ateşlemez. Bu şekilde öğrenme kısa sürede unutulur. Vaccine kelimesinin aşı anlamına geldiğini bildiğimiz halde bu kelimeyi duyduğumuzda bu duyum beynimizde Türkçe aşı kelimesini duyduğumuz gibi bir his uyandırmaz. Çünkü birincisi, vaccine ile beyinde kurulan bağlantı sayısı çok azdır. İkincisi, kurulan çok az sayıdaki bağlar da etkin değildir ve kolay bir şekilde kopacak özelliktedir. İşte bu küçük farklılık büyük bir öğrenme kapısını açıyor. Şimdi gelin hangi ilişkilerin beyinde daha sağlam bağlar oluşturduğuna bakalım. Öğrenme nedir ve öğrendiklerimizi uzun dönem hafızamızda nasıl tutabiliriz? Yıllar önce bu konuyla ilgili olarak üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir deneyde öğrencilere tree, apple, sun, bear, water, table, cat, pear gibi elle tutulur, gözle görülür, tek veya iki heceli kısa kelimeler verildi. Sonra öğrencilere 4 tip sorular yönelttiler. Birinci gruptaki öğrencilere verilen kelimelerin yazılışlarına ve yapılarına odaklanmalarını sağlayacak sorular soruldu. Kelimeleri harf harf söylemeleri istendi. Her kelimenin kaç harften oluştuğu gibi sorular soruldu.
Örneğin, apple kelimesinde B harfi var mı? Veya apple kelimesinde kaç tane B harfi, kaç tane P harfi var? Table kelimesindeki hangi harfler bear kelimesinde de var? Gibi sorular soruldu. Bunlara cevap verirken farklı bir şey düşünmeden verilen isteğe cevap vermeleri özellikle istendi. İkinci gruptaki öğrencilere verilen kelimelerin seslerine veya telaffuzlarına odaklanmalarını sağlayacak sorular soruldu. Bu sorularla kelimelerin seslerinden öğrencilere tanıdık gelen kelime ve heceleri yakalamaları yani hatırlamaları istendi. Örneğin apple kelimesi pear ile veya bear kelimesi ile pear arasındaki kafiye gibi benzeşen sesler üzerinden anlam farklılıklarını yakalamaları istendi. Üçüncü gruptaki öğrencilerden kelimelerin anlamlarını söylemeleri ve kavramsal olarak izah etmeleri istendi. Örneğin, bear bir hayvandır. Table, 4 ayaklı olan bir eşyadır. Yemek yeme veya üzerinde ders çalışma sırasında kullanılır. Veya, pear, yeşil renkli ve tatlı bir meyvedir. Beslenme için kullanılır gibi kavramsal olarak kelimeleri açıklamaları istendi. Dördüncü gruptaki öğrencilerden verilen kelimeler ile kendileri arasında ilişkiler kurmaları ve bunları söylemeleri istendi. Onlara, pear sever misin? Nasıl bir table almak isterdin? Gibi sorular sorularak kelime ile kişilikleri arasında bir ilişki kurup kuramayacakları saptandı. Öğrenciler, benim evde küçük bir table'ım var. Onda çalışmayı seviyorum. Ben ayıdan yani bear'den korkuyorum gibi cevaplar verdiler. Daha sonra bir ara verilerek öğrencilerin konudan koparak başka ilişkisiz görevlerle uğraşmaları sağlandı. Daha sonra da öğrencilere sürpriz bir şekilde 5-10 dakikalık bir hafıza testi uygulandı. Öğrencilere kendilerine kelimelerle ilgili sorulan sorular dahil tüm kelimeleri yazmaları istendi. Bakın sonuçlar ne oldu? Öğrenciler kelimelere ilişkin 4 özellikten en çok kendileriyle ilişki kurdukları kelimeleri hatırladılar. Bu oran %90'dı. En az hatırlama ise kelimeleri harf harf söyleme gibi kelime yapısına odaklanmaktan dolayı o kelimelerin hatırlanmasıydı. Bu şekilde hatırlananlar %15 ile en az hatırlanan kelimeler oldu. İkinci sırada en çok hatırlananlar ise kelimelerin kavramsal olarak izah edildiği ve anlatıldığı kelimelerdi. Bu bir tesadüf olmasa gerek. Çünkü örneğin pear yeşil renkli ve tatlı bir meyvedir diyen bir öğrenci bunu yaparken farkında olmadan hayali olarak izah ettiği şeyi de zihninde canlandırmak zorunda kalıyor ve beyninde ilave bağların oluşmasını sağlıyordu. Üçüncü sırada da öğrenciler kelimenin sesinden ve kafiyeli söylenişinden hatırlamada %30'luk bir başarı yakaladılar. O zaman şöyle sıralayalım. 1. Kelime ile kişisel ilişki kuruyorsanız bu kelimelerin %90'ını hatırlıyorsunuz. 2. Kelimenin fikirsel, anlamsal kavramıyla bir ilişki kurabiliyorsanız bu kelimelerin %60'ını hatırlıyorsunuz. 3. Kelimenin sesine odaklanıyorsanız veya telaffuzunda kafiye durumu varsa bu kelimelerin %30'unu hatırlıyorsunuz. Ve 4. Kelimenin sadece gramer yapısını ve yazılışını düşünüyorsanız bu kelimelerin sadece %15'ini hatırlıyorsunuz. Burada öne çıkan şey %90'lık hatırlanma imkanının kelimelerin kişisel ilişki veya iletişim bağlamında bağlar kurulduğunda öne çıktığı görülüyor. Ayı tehlikelidir demekle ayı ile kişisel bir ilişkiniz olmadığı için hiçbir duygunuz olmaz. Ama ayı ormanda bir adamı parçalamış, bu ayıyla karşılaşırsan ne yaparsın denildiğinde öğrenci ben de böyle bir ayıyla karşılaşırsam ne yaparım diye düşündüğünde olayı hem hayali olarak zihninde resimsel olarak canlandırmakta hem de tüm duyguları harekete geçirerek kişisel bir ilişki kurmayı sağlamaktadır. Bu sonuçlar bize hafızanın etkili kullanım yollarını göstermektedir. Yapılan araştırmalar hafızanın resimlerle düşündüğünü, resimlerle hafızada tuttuğunu ve resimleri gördüğümüzde daha iyi hatırladığımızı gösteriyor. Bu resimlerle kendi kişisel dünyanızda ilişki kurmanız, ilişkileri ve bağları daha da sağlam bir hale getirmektedir. Sadece dil bilgisi ve kelime yapısıyla kelimeleri ve deyimleri öğrenmek için çaba göstermek, yabancı bir dili ve onunla ilgili temel kelimeleri hafızanıza yerleştirmek için zor bir görev gibi görünüyor.
Ayrıca öğrenilenlerin giderek artan aralıklarla tekrar edilmesi, ki buna sistematik tekrar deniyor, yabancı dil öğrenmede diğer önemli faktörlerden biridir. Ayrıca öğrenilen kelimelerin bildiğiniz diğer kelimelerle oluşturabileceği alternatif cümleleri de çok kere duyarak beyninizde kulağa hoş geliyor gibi bir algılama oluşturmalısınız. Bildiğiniz kelimelerin yan yana gelmesine dinleme ve duyma açısından aşina değilseniz, daha duyduğunuz birinci cümlenin anlamını anlamaya çalışırken, ard arda gelen ikinci ve üçüncü gibi gelen cümleleri ne duyabilir ne de anlayabilirsiniz. Özet olarak, İngilizce öğrenmede kilit konu, öğrenilenlerin hafızada tutulmasını ve unutulmamasını sağlamaktır. Bunu sağlamak, beynin doğal olarak nasıl hatırladığını ve unutmadığını bilerek öğrenmektir. Unutmamak için, öğrenilenlerle diğer bilinenler arasında beyinde çoklu bağlar kurulması gerekmektedir. Bunu sağlayan bir örnek görmek istiyorsanız, İngilizceyi çocukların ana dillerini öğrendiği gibi ve beyinde çoklu bağlar kurulmasını sağlayarak öğreten ve bu amaçla fotoğrafik hafıza tekniklerini işin içine katan Mega İngilizce aplikasyonunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Aplikasyon ayrıca İngilizce'de en çok kullanılan ilk 1000 kelime kökü ve bu kelimelerle oluşturulan alternatif cümleleri de öğrenmenizi sağlayarak günlük konuşmanın %84.3'ünü anlamanızı sağlamaktadır. Gerisi size kalmış. Bu video film Mega Hafıza ve Mega İngilizce sponsorluğunda hazırlanmıştır. Hızlı, kolay ve kalıcı İngilizce öğrenme ve beyin tabanlı eğitimler konusundaki paylaşımlarımızı takip etmek için kanalımıza üye olabilirsiniz.